Şu sokaklarda motor sürerkenki halimi hatırlıyorum. Henüz daha 18 yaşında olan bir fırlamanın bu sokaklarda nasıl gezdiğini, nasıl hunharca, çılgınca motor kullandığını, o deli cesaretimi hatırlıyorum. Vietnam benim için bana yaşattıklarından dolayı çok özel bir ülke. Yani yıllar sonra, yaklaşık 7 yıl sonra bu ülkeye geri gelmek bende çok farklı hissiyatlar uyandırdı. Dünya turundaki ikinci ülkem ve en özgür olduğum ülkeydi. Özgürlüğümü iliklerime kadar hissettiğim bir ülkeydi Vietnam. Tekrardan bu sokakları geziyor olmak, bu şekilde sizlere içerik üretiyor olmak, bu sefer sizin de bunları paylaşabiliyor olmak gerçekten çok farklı bir hissiyat. Bambaşka bir his yani. What is your name? John. John. Kırmızı koltuğuma geçtim, oturdum. Böyle şehri geziyoruz. Bu tarz otantik şeyleri seviyorum dostlar. Yumurtanın beyazıyla böyle yaptıkları bir kahve çeşidi var burada. Ondan bir denemek istiyorum. Nasıl bir şey ben de bilmiyorum. Videoda denerim diye henüz denemedim açıkçası. Of. Biraz korkuttu beni. Bıyıklarıma doğru resmen yumurta aktı. Arkadaşlar, bayağı güzel bir şeymiş bu aslında. Of. Pazarlık yapacaksınız. Vietnam'daysanız bu kelimeyi unutmayın. Pazarlık. Evet, bitmek bilmeyen korna sesleri. Bu şekilde bisikletiyle giden seyyar satıcılar. Tepemizde komünizm, sosyalizm bayrakları. Evet, Vietnam'ın başkenti Hanoi'den herkese selamlar dostlar. Vietnam bayraklı motor taksi şoförleri. Acayip bir ülkedeyim ya şu anda. Gerçekten çok farklı bir ülkedeyim. Sesin, gürültünün hiçbir zaman bitmediği bir şehirdeyim. Şu anda ben Hanoi'nin Old Quarter olarak geçen tarihi şehir merkezindeyim dostlar. Ve burası gerçekten çok acayip bir bölge. Hayat hiçbir zaman hiçbir şekilde durmuyor. Trafik hiçbir zaman sakinlemiyor. Bak, adam ne bulduysa yüklemiş motoruna ve o şekilde gidiyor. Yaya geçidi falan var ama bunlar hikaye yani, kimse anlatmasın. Şöyle bir meyve satıcısı gördüm bakın. Thank you. Cennet hurmalarından guavalara, ejder meyvesine kadar her şeyi bu şekilde bisikletine yüklemiş ablamız, satıyor. İnanılmaz rahat bir şehir ya gerçekten. İnsanlar burada çok rahatlar. Konuşacağım ama konuşamıyorum şu anda. Daha videonun başlangıcından kendi sesimi duymakta zorlanıyorum gerçekten. Hanoi'deyiz dostlar. Yaklaşık bir haftadır ben buradayım. Hatta galiba bugün tam bir hafta olacak. Bir hafta oldu ama ben geldiğimden beri dostlar çok zorlandım burada. Sebebi de şu: sürekli yağmur yağıyordu. Yüksek sezonun başlamış olması gerekiyor ama bir türlü o yağmur dinmedi. Sonunda dün ve bugün bulutlu bir hava vardı. Bu arada yine birisi şöyle arabasıyla ilerliyor bakın. İnsanların kafasında hep bu şapkalar var. Bu görüntüyü hep görüyorsunuz. O geleneksel kültürü sonuna kadar korumuş bir yer Vietnam gerçekten. Yani daha o kültürün bozulmadığı, gelenekselliğin korunduğu bir ülkede olduğunuzu her zaman hissettiriyor size. Ben Vietnam'a ilk kez bundan 6,5 yıl önce gelmiştim dostlar. 2019 yılının Nisan ayı falandı. O zamandan bugüne Vietnam gerçekten çok değişmiş. Şu anda size bu sokaklar büyük ihtimalle çok kaotik geliyor. Ancak bundan çok daha kaotik,
motor sayısının çok daha fazla yüksek olduğu, ne bileyim daha az turistin olduğu ve gerçekten kimsenin İngilizce konuşmadığı bir yerde neredeyse. Ancak bugün gözüme bayağı farklı geldi. O aradaki farkı direkt gözlemleyebildim yani. Bu arada bu olaya videonun ilerleyen kısımlarında değineceğiz. Dünyaca ünlü markalar burada yok pahasına satılıyor. Şu formaları görüyorsunuz. Hatta benim üstümdeki formanın farklı bir rengi de var. Bu formalar, şu görmüş olduğunuz ceketler, yağmurluklar, ayakkabılar burada yok pahasına satılıyor. Çünkü Vietnam'da bunlar yok pahasına üretiliyor. Bunları üreten yerlerde çalışan insanlar belki günlük 5 dolar, 6 dolar, 7 dolar gibi paralar kazanıyorlar. Şu kaosun ortasından bir çıkmak istiyorum. Biraz daha sakin bir yere varmak istiyorum konuşmak için. Gerçekten konuşmakta zorlanıyorum şu anda. Evet dostlarım, Hanoi sokaklarını son surat bir şekilde keşfetmeye başladık. Direkt yani kaosun kalbinden, kaldığım yerden videoyu başlattım. O çevreyi en başta bir yaşatayım size dedim. Bir o şoku hissedelim dedim. Hem de ben de hızlıca bir güne başlangıç yapmış olayım dedim. Çevre, binalar, her şey çok farklı. Yani özellikle benim için şu anda çok ilginç bir geçiş noktası oldu Hanoi, çünkü buraya Japonya'dan geldim. Yani dünyanın en gelişmiş birkaç ülkesinden bir tanesinden, dünyanın en büyük 4. 5. ekonomisinden bu noktaya ulaştım. O yüzden gerçekten bir hafta geçmesine rağmen zaman zaman halen daha alışmakta zorluk çekiyorum. Şu motosiklet trafiği günün her saati bu şekilde devam ediyor burada. Özellikle bu tarihi şehir merkezinde bu durmuyor yani. Bu kolay kolay bitmiyor. Evet, şöyle biraz daha sakin bir yere geldim. Şehrin belki de en sessiz, sakin noktalarından ve güzel noktalarından bir tanesindeyiz şu anda. Hoan Kem Gölü'nün kıyısına geldim dostlar. Buraya ulaşmak için öncelikle o tüm kaosu aşmanız gerekiyor. Bir 10 dakika yürümeniz gerekiyor buraya kadar gelebilmek için ama sonuna kadar değiyor. Şehrin kalbinde böyle yemyeşil, inanılmaz huzurlu bir yer burası. Evet dostlar, yeni bir ülke, yeni bir macera. Vietnam'a, Hanoi'ye hoş geldiniz. Sonunda sizinle beraber bu sokakları gezeceğim için, güzel bir havayı da yakaladığım için mutluyum açıkçası. Fazla da uzatmayayım. Vietnam'ın başkenti Hanoi macerası başlasın. Tüm detaylarıyla bu ülkeyi, bu şehri keşfetmeye başlayalım bakalım. Yeni ülkemiz, yeni şehrimiz hayırlı uğurlu olsun diyerekten giriş yapalım artık Hanoi'ye. Bakın şöyle hamur işi satan bir seyyar satıcı. Bunları çok fazla görüyorsunuz sokaklarda. Hamur işi ve ekmek çok fazla tüketiliyor Vietnam'da. Sebebi de buranın eski bir Fransız sömürgesi olması dostlar. Zamanında 1858'de Fransızlar buraya bir geliyor. Ta ki Vietnam Savaşı'na kadar burada kalıyorlar. Ülkenin bölünmesine kadar gidiyor süreç. Ve Fransız kültürünün bıraktığı bir ekmek var burada. Baget ekmekleri her yerde. Ve sandviç de Vietnam'da çok çok meşhur. Bakın böyle bisikletli taksiler var burada. Bunlarla birazdan bir tur atacağız. Şehri gezmeye başlayacağız. Okay, I will come back. I will come back soon. Önce biraz bu çevreyi yürüyelim. Gölün kıyısında biraz bir ülke hakkında konuşalım ve o kaostan kurtulmuşken hazır ben biraz bir dinleneyim.
mentalize edeyim olayları. Bakın teyzem galiba burada yemek satıyor ama ne satıyor ya? Pilav galiba. Thank you, thank you. İnsanlar çok böyle kendi hallerinde, sessiz, sakin. Kimsenin kimseye ne bileyim bir şey dediği yok. Ki Vietnam yani bu Asya'nın, Güneydoğu Asya'nın, Uzak Doğu'nun en geri kalmış ülkelerinden bir tanesi ama ya ben burada bile kendimi çok güvende hissediyorum ve gerçekten herkes çok sakin geliyor gözüme. Hello. Çocuk şurada ağaçların üzerinde yürüyor. Gölün ortasına doğru böyle büyümüş ya ağaç, bakar mısınız? Şu manzara gerçekten tüm o şehrin kaosundan arındırıyor sizi ve buraya bambaşka bir hava katıyor. Tam o trafiğin, korna seslerinin kenarında inanılmaz bir yer ya. Şu görmüş olduğunuz kırmızı köprü buradaki bir Budist tapınağına gidiyor dostlar. O tapınağa bir giriş yapalım istiyorum. Hem şu köprünün üzerinden yürümüş oluruz hem de Vietnam'daki bir Budist tapınağını görmüş oluruz. Burada da halkın büyük çoğunluğu Budizm dinine mensup. Tıpkı diğer Asya ülkelerinde olduğu gibi. O yüzden bu şekilde tapınakları birçok yerde göreceğiz Vietnam seyahatimiz boyunca. Yine Taoist tapınaklar da var bildiğim kadarıyla, az da olsa. Ama geneli Budist tapınakları olacak bu şekilde. Şimdi 50.000 dong karşılığında, yani 2 dolar karşılığında içeriye giriş biletini alacağım buradan dostlar. Şöyle kaplanlı, ejderhalı bir girişi var tapınağımızın. Galiba burası ana giriş kapısı ve o kırmızı köprüye doğru ilerleyeceğiz şimdi. Evet, sonunda tam anlamıyla giriş yaptık. Şöyle bir etrafı göstermek istiyorum. O gördüğümüz göl manzarasını burada kırmızı köprünün üzerinden de görüyoruz sonunda. Confucius Tapınağı olarak geçiyormuş burası. Ngok bir şey tapınağı ama adını unuttum dostlar. Şuradan okumaya çalışacağım ben de. Ngok Son Tapınağı olarak geçiyormuş burası. Umarım doğru söylemişimdir. Ngok Son Tapınağı diye yazılıyor. Bu gölün etrafında böyle komple yürüyebiliyorsunuz. Kocaman böyle yemyeşil bir alan var buranın etrafında. Hanoi'nin ortasında böyle şehirden bağımsız bir yer gibi ya burası. Ve içeride çekim yapması yasaktı. O yüzden sadece ufak böyle birkaç saniyelik ara görüntüler aldım. Çok böyle dedim çıkartmayayım kamerayı. Gerçi hiç kimse umursamıyor. Yani bir kural var ama kurala uyan hiç kimse yok. Bir de buradaki turistler biraz saygısız geldi bana. İçerideki o Budist davullarını çalmaya çalışan mı dersiniz, masada oturan mı dersiniz, ne bileyim bağıra bağıra sohbet edenler mi dersiniz, ne ararsanız vardı. Vietnamlılar çok sabırlı insanlarmış gerçekten. Onu anladım yani. Hemen burada bakın şöyle çok güzel bir alan var. Sonsuz göle bakıyorsunuz tapınağın bahçesinden. Bunu çok güzel yapmışlar. Şu kutsal kapılardan çıkış yapalım ve tapınağa veda edelim artık. Tekrardan Hanoi sokaklarına karışalım istiyorum. Bu bölge güzel. Dinlendik, bir dinginliğe kavuştuk. Kaldığımız yerden şehri keşfetmeye devam edebiliriz şimdi. Bakın hemen burada o sokakta görmüş olduğumuz şapkalardan satıyorlar. Şu bayağı asker şapkası gibi. Bu çok yaygın ya Vietnam'da, insanlar motor kullanırken de bunu giyiyor. Gündelik hayatta da giyiyorlar. Şu da yine tam böyle Che Guevara şapkalarından. Her yerde görüyorsunuz ya. How much for this one? 100. And this one? 100.000 dongmuş bakın. Yani o da 4 dolar yapıyor arkadaşlar yaklaşık. Bu manzaraları büyük ihtimalle her yerde göreceğiz. O yüzden fazlasıyla fırsatı bulacak yani bu tarz ürünleri satın almak için. Arkadaşlar zabıta geldi.
Az önce tam tapınaktan çıktım, buraya geldim. Bisiklet taksilere binsem mi diye düşünüyordum. Bir anda şu görmüş olduğunuz araba geldi. Bir siren çaldı ve o bisiklet taksilerin hepsi kaçmaya başladı. Sonra bir tanesini yakaladılar, dur dediler sen. Polislerden bir tanesi adamın önüne oturdu. Araba da onu takip etmeye başladı. Büyük ihtimalle ya el koyacaklar ya da ceza kesecekler. Lan bir bisiklet taksiye binelim dedik. Adamların kökünü kazıdılar ya 2 dakikada. Yani şanssızlıkta benim gibi olun. Şu kaosun içinden kendimi karşıya atacağım ben. Burada yola atlamak zorundasınız. Eğer ki yola atlamazsanız karşıya geçemezsiniz yani. Birçok yerde kırmızı ışık diye bir şey yok çünkü. Ve yön algısı da çok fazla yok. Yol bu tarafa doğru gidiyor ama karşıdan da araba gelir. Sağdan soldan da gelebilir. Kaldırımdan birisi de sürebilir üzerinize. O yüzden algılarınız hep açık olmak zorunda Hanoi'de dostlar. Tam sokakları keşfetmeye başlamışken şöyle bir anıt karşıma çıktı dostlar. Bakın, bir kadın, eli silahlı bir asker ve zannedersem bir çiftçi bırakılmış bu şekilde anıtta. Ve altta da Vietnamca ülkemizin hayatı için ölmeye kararlıyız yazıyor. Biliyorsunuz Vietnam tarihi savaşlarla yazıldı, kanla yazıldı. Aslında Vietnam deyince bugün insanların aklına ucuz, turistik, geri kalmış bir ülke geliyor. Bir de Vietnam Savaşı geliyor. Ama Vietnam tarihi, Vietnam Savaşı olarak adlandırdığımız o Amerika-Vietnam Savaşı'ndan bile çok daha öncesine uzanıyor. Bu ülkede 1000 yıl boyunca bir Çin egemenliği var. Ardından Vietnam'da hanedanlıklar dönemi var. Onun sonrasında bir Fransız sömürgesi dönemi var. 1858'lerde başlayan ve ülkeyi bölünmeye kadar götüren, Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam olarak ülkenin bölünmesini sağlayan ve son olarak da 20 yıl boyunca devam eden Vietnam-Amerika Savaşı var. Son 200 yılı savaşlarla geçmiş bir ulus aslında Vietnamlılar. Sürekli olarak savaşmışlar. Kendi içlerinde savaşmışlar, dışarıyla savaşmışlar, sömürgeye karşı savaşmışlar, düzene karşı savaşmışlar. Yani bağımsızlığı için susamış, bağımsızlığı için hayatını ortaya koymuş bir ulusun mücadelesi aslında Vietnam dostlar. Çok büyük mücadelelerden sonra bağımsız olabilmiş ve giderek refah seviyesi yükselen bir ülke burası. Bunlar hakkında konuşmak için fazlasıyla fırsatımız olacak. Bol bol Vietnam tarihinden, Vietnam'ın günümüzdeki ekonomisinden konuşacağız videolarımızda. Çünkü son derece ilginç bir ülke ve ilginç bir hikaye yatıyor burada. Bakın yine futbol formalarının, o dünyaca ünlü ceketlerin, ne bileyim markaların satıldığı yerler. Şunlar 250 bin dong yani 10 dolar dostlar. Bakın North Face'in ceketi. Kumaşları inanılmaz kaliteli. Yani orijinalden hiçbir farkı yok bunların ki zaten orijinal yani bence. Şöyle göstereceğim, bakın Patagonya'nın çantaları var burada. Hello. Şu görüntüyü her yerde göreceksiniz. İçeride yine ceketler satılıyor. Bu Adidas'lar, Nike'lar, ne bileyim aklınıza gelebilecek birçok marka üretimini Vietnam'da yapıyor. Hatta üzerinizdeki ceketin, ayakkabının nerede üretildiğine bakabilirsiniz. Büyük bir ihtimalle %50 oranda, %60 oranda Made in Vietnam diye yazar. Zamanında ben Bangladeş'teyken tekstil işi yapan bir Türk'le tanışmıştım ve bu olayı bana çok güzel bir şekilde açıklamıştı, anlatmıştı. Şimdi dünyaca ünlü markalar buralarda üretim yapıyor. Ancak bunlar dostlar maliyetlerden olabildiğince kısmak için buralarda üretim yapıyorlar. Ve burada halihazırda olan tekstil atölyelerini kullanıyorlar aslında üretim yaparken. Kumaşını gönderiyorlar, modelini gönderiyorlar ve diyorlar ki bize şu modelden, şu kumaştan atıyorum 100 bin tane bu formadan üret. Sonrasında buradaki tekstil atölyesi 100 bin tane bu formadan üretiyor. Ama illaki makinede bir hata payı olacak. Bu formayı üretirken illaki ortaya hatalar çıkacak, defolar çıkacak ve 100 bin tane üretirken bu siparişin makineye 100 bin tane olarak girme şansı yok. Bu yüzden fazladan kumaş alıyorlar bunun için ve atıyorum 100 bin tane değil de 110 bin tane üretiyorlar ya da 105 bin tane üretiyorlar. Bu sefer ne oluyor? Benim üzerimdeki forma 5 bin tane fazla olarak ellerinde kalmış oluyor.
Ne yapacaklar bu 5000 taneyi? Firmaya satamazlar. Burada böyle iç piyasaya veriyorlar ve bu şekilde bu ürünler buralarda satılıyor aslında. Yok pahasına iç piyasaya bırakılıyor bu ürünler. Normalde şu ürünü siz Avrupa'da, Türkiye'de herhangi bir ülkede belki de 100 dolara, 200 dolara alıyorsunuz ama burada gelip 10 dolara alabiliyorsunuz yani. Bakın trekking pantolonları, formalar. Bakın şöyle bir ayakkabı gördüm yine. Nike'ın gayet güzel, farklı bir modeli. Bunlar 750.000 dongmuş dostlar. Tam karşılığını alta yazacağım ama 28 dolar falan yapıyor olması lazım. Vietnam'da bunları her yerde göreceksiniz. Bakın burada da yine North Face'in bir çantası var. İçeride farklı markaların bir sürü çantası, ceketi, ne bileyim bu bel çantalarından bulabiliyorsunuz. Ben de geldiğimden beri bayağı bir şey aldım aslında. Üzerindeki forma tahmin ettiğiniz üzere buradan ve bunu ben 10 dolar gibi bir şeye aldım. Yani herhalde 12-13 dolar falandı. 300.000 dong falandı. Bakın hatta şöyle tam belli olsun üzerimde. Arkam gözükmüyor. Beckham yazısı gözükmüyor ama United'ın efsane formalarından bir tanesi. Ha, thank you. Yeah, I will show you. Abla ne kadar güler yüzlü ya. Ya thank you. Thank you. İnsanlar ne kadar güler yüzlü ya. Bakın yine dostlar aynı manzara. Burada Patagonia'nın, North Face'in şu şekilde çantaları var. Yani şu malzemeye dokunduğunuz anda zaten ürünün kalitesini anlayabiliyorsunuz. Direkt kendini belli ediyor. Şu bel çantalarından da aldım ben bir tane geldiğimde ve onu da galiba 7 dolar gibi bir şey almıştım. Bakın şöyle su geçirmez çantalar var. Patagonia'nın böyle büyük çantaları var. O göstermiş olduğum çantalar 150.000 dongmuş. Benim aldığım fiyat. Diğerleri büyükleri de videoyu kapattıktan hemen sonra 200'e düştü. Pazarlık yapacaksınız. Vietnam'daysanız bu kelimeyi unutmayın. Pazarlık. Her zaman adım başı aklınızın, hayalinizin erebileceği her yerde pazarlık yapmanız gerekiyor. Para çevirirken bile pazarlık yapıyorlar sizinle. Bu konuda gerçekten Vietnam ilginç bir ülke, farklı bir ülke. Bakın yine burada cadde boyunca bu dükkanları görüyorsunuz. Göstermiş olduğum ceketler, formalar her yerde satılıyorlar. Şöyle bir Zidane forması var bakın mesela. Kumaşı yani arkadaşlar birebir ya, nasıl anlatılır bilmiyorum. Bakın hologramına kadar her şeyini yapmışlar. İçerideki etiketi vesaire her şeyi var bu formaların. Bu firmaların hepsi burada üretim yaptığı için dediğim gibi bunların çok büyük bir çoğunluğu bence üretim fazlası olan ürünler yani. Zaten hep aynı modelleri görüyorsunuz her yerde. Bu markayı ben bilmiyordum buraya gelene kadar ama burada her yerde karşınıza çıkıyor. Su geçirmez ceketler inanılmaz meşhur yani. Şöyle göstereceğim bakın. Aşırı kaliteli ya gerçekten. Vietnam gezimiz boyunca bu mağazaları her yerde göreceğiz. Alışveriş yapacaksanız, forma almayı düşünüyorsanız, ne bileyim cekete ihtiyacınız varsa ya da çantaya ihtiyacınız varsa Vietnam'a gelin arkadaşlar. Çok da bunlarla sizi boğmayayım. İlk videodan bunlara çok da girmeyelim. Ben bu sırtındaki çantayı da buradan aldım bu arada. Vietnam'dan aldım. Ve bu da North Face'in bir çantası. Marka ismi veriyorum. Reklam değil. Not düşelim videoda. Ne olur ne olmaz söyleyeyim ben. Sonra başımız belaya girmesin. Şu çantayı şöyle göstereyim ben. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor. Buradan aldım ve buna ben 450.000 Vietnam dongu verdim zannedersem. O da 20 dolardan daha az yapıyor. Galiba tam 15 dolar karşılığında almıştım. Bakın yine satılan ürünler burada. Aşağı yukarı her yerde aynı ürünlerin satıldığını göreceksiniz.
Dostlar çok fazla gösterebileceğim yer var. Yani bunlar bitmek bilmiyor. Her yerde karşınıza çıkıyor. Ve gerçekten ürün yelpazesi çok geniş. Belki sadece bunun üzerinde bir video yaparım bir gün. Seyyar satıcılar çok hoşuma gidiyor ya. Şunu göstereceğim. Bakın komünizm bayrakları ve Vietnam bayrakları her yerde. Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti olarak geçiyor dostlar. Ve ülke Vietnam Komünist Partisi tarafından yönetiliyor. Seçimler var ama aynı parti iktidarda sürekli ve bu partinin meşruiyetini de ekonomiklik gelişmişliğe göre sağladığını düşünüyorlar. Vietnam ekonomisi çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Özellikle 2000'lerden bu yana kişi başına düşen milli gelir çok ciddi oranda artmış durumda. Şu anda yıllık kişi başına düşen gelirleri 4600 dolar civarlarında ve bu yıl 5000 dolar bandını aşmayı hedefliyorlar. Restoranta bakar mısınız bu arada? Restoranların büyük çoğunluğu bu şekilde arkadaşlar. İnsanlar bu şekilde restoranlarda, barlarda oturup yemeğini yiyor, içiyor ya da bu manzarayı çok kez görüyorsunuz. Bu arada tavukları temizliyorlar. Gördünüz mü? Çok yaklaşmadım rahatsız etmemek için ama o manzara neydi öyle ya? Vietnam halen daha fakir bir ülke dostlar, anlayacağınız. Kişi başına düşen gelir yıllık 4600-4700 dolar civarı. Hal böyle olunca halkın yaşamı halen daha bu şekilde. Ancak benim geldiğim 6-7 yıl önceye nazaran çok büyük bir değişim olduğunu net bir şekilde görebiliyorum sokaklarda. Yani benim gördüğüm Vietnam'la Hanoi ile şu anki Hanoi arasında, Vietnam arasında çok büyük bir fark var gerçekten. Ve bu fark beni çok şaşırttı. Çok hızlı bir şekilde gelişiyorlar. Ekonomik olarak büyüyorlar. Kendi markalarını çıkartmaya çalışıyorlar. İleriye dönük önemli hedefleri var Vietnam'ın. Bu bölgede ekonomik olarak büyük ülkelerden bir tanesi olmak istiyor. Bunun için çabalıyor. Yani bir 10 sene sonra olur da tekrardan gelirsem çok farklı bir Vietnam Hanoi manzarasıyla karşılaşabilirim herhalde tekrardan. Bakın şeker kamışı satıyorlar burada. Bu şekilde koymuşlar kamışları. Makineden geçirip içeceğini alabiliyorsunuz. Excellent. Oh, you got two. Okay. How much for one? Oh, over there. Oh, okay. Yeah, it's okay. But big one. Okay. Bir tanesi 10.000 Vietnam donguymuş dostlar bunların. Şimdi bir tane sipariş ettim ben. 10.000 dong 25-30 cent falan yapıyor. Abi önceden çektirmiş makineden. Bakın koydu bardağı şimdi. Thank you. Şöyle bir şey bu arada. Çok büyük. 10.000 donga aldım. Bakın makineden geçiriyor şimdi. Biraz daha bunun suyundan sıkacak. Olay bu. Vietnam'da şeker kamışını çok fazla tüketiyorlar. Bunu direkt ısıra ısıra yediklerini de görebiliyorsunuz. Çok tatlı. Aslında şu bile çok fazla ama yani alayım dedim. Burada da bakın böyle sokak yemekleri satıyorlar. Oturup sokakta hemen şurada. Hello. How are you? Good. İnsanlar iyi ya. Kafa ülke abi. Oo iyi geldi. Bak. 3 kişi gidiyorlar bu şekilde. Bu manzaraları tüm Güneydoğu Asya ülkelerinde fazla görebilirsiniz. İnsanlar motorun üzerinde yaşıyor çünkü bu ülkelerde. Motor onlar için hayat demek dostlar. Motoru olmadan ayakları da olmuyor insanların resmen.
O yüzden her yerde karşılaşacaksınız şu görüntülerle. Bu arada çok iyiymiş. Özlemişim. En son Afrika'da içmiştim zannedersem. Denk geldikçe tropikal ülkelerde bu şekilde smoothie'ler olur, ne bileyim içecekler olur. Denemeye çalışıyorum sürekli. Sağlıklı, doğal, bir de çok ucuz yani aşırı derecede ucuz. O yüzden denemek lazım. Bak burada da meyve satıyorlar. Şöyle değişik bir meyve. How much for this one? 50,000. Şu kadarı 50.000 dongmuş. Ne meyvesi bilmiyorum ama. Thank you. Sarımsak, patates, turp. Ne ararsanız satıyor bakın abla. Şimdi bu bisikletlerden bir tanesine geçiyorum ben. Bayağıdır binmek istiyordum bunlara. 10 dakika boyunca beni gezdirecek dostlar. 4 dolara anlaştık. Büyük ihtimalle daha aşağısından anlaşılır da ya adam 10 dakika şimdi beni sürecek. Pedal gücüyle gezdirecek. Ya dedim adam o kadar beni gezdirecek, bir şeyler kazansın. Zaten bir haftadır yağmur yağıyor ben geldiğimden beri. Dedim çok da pazarlık yapmayalım, onlar da biraz kazansın. Bu şekilde Hanoi sokaklarında ilerlemeye başladık. Bu hızda gidersek bilmiyorum 10 dakikada ne kadar yer görebilirim ama bakalım nasip. Kendimi şu anda Vietnam kralı gibi hissediyorum. Kırmızı koltuğuma geçtim, oturdum. Böyle şehri geziyoruz. Bu tarz otantik şeyleri seviyorum dostlar. Manzara dışarıdan kötü gözükebilir size. Ne bileyim adam pedal çeviriyor, arkanıza gezdiriyor ama kültürlerini koruyorlar bir yandan da, böyle düşünmek lazım. Ve insanlar da bundan ciddi para kazanıyorlar. Normalde bir yere motosiklet taksiyle gittiğiniz zaman mesela yeri geliyor 30 dakika gidiyorsunuz ve 2 dolar ödüyorsunuz sadece. Ama bu şekilde adam size 10 dakika gezdirip 4-5 dolar kazanabiliyor. Onlar için de güzel bir gelir kalemi yani. Bakın şöyle bir sopaya sebzelerini koymuş teyze. Sokaklarda satış yapıyor. What is your name? John. John. You're from Hanoi? Yeah. No Hanoi. Ninh City. Nimbi. Ah, I've been to Nimbi. Hanoi, Ninh City, 130. 130. Kilometer. How old are you? How old are you? How old? Right? Yeah, how old? 58. 58 years old. 55. Yeah, yeah, 58 years old. Abi çok güler yüzlüydü. Dedim basit bir şekilde sorayım. İnsanlarla çok basit konuşmanız lazım dostlar. İngilizcenizi basitleştirmeniz lazım. Güneydoğu Asya ülkelerinde gizli bir kuraldır bu. Anlaşılmak için zaman zaman daha böyle basit konuşmanız gerekir. 58 yaşında halen daha bu şekilde çalışması gerekiyor. Çünkü hayat şartları yani. Kimi ülkede 58 yaşında insanlar emekli oluyor ve çok ciddi maaşlar alıp ayda 2.000 euro, 3.000 euro kazanıp dünyayı geziyorlar. Dünya turuna çıkıyorlar. Avrupalı emekliler burada deli gibi para saçıyorlar. Ama buranın da farklı bir gerçekliği var işte. Vietnam'a kadar gelmişken yapmanız gereken belli başlı şeyler var dostlar. Bir, bence buranın bir doğasını görmek. İki, kiralayabiliyorsanız ya da satın alabiliyorsanız bir motor satın alıp burada Haciyan Club yapmak. İnanılmaz dağların arasında motorla gezmek, Halong Bay'ı görmek. Bunlara eklenebilecek çok fazla aktivite var bu şekilde. Bunlardan bir tanesi de bence gelmişken Vietnam kahvesi denemek. Etrafta inanılmaz kafeteryalar var. Çok güzel kahve içebileceğiniz yerler var. Şimdi bu kafeteryalardan bir tanesine geçip oturmak istiyorum ben. Ve yumurtalı kahve deneyelim istiyorum. Evet, yanlış duymadınız. Yumurtalı kahve Vietnam'da fazlasıyla tüketilen bir şey.
Yumurtanın beyazıyla böyle yaptıkları bir kahve çeşidi var burada. Ondan bir denemek istiyorum. Nasıl bir şey ben de bilmiyorum. Videoda denerim diye henüz denemedim açıkçası. Dünyanın en büyük ikinci kahve üreticisindeyiz. Buraya kadar gelmişken meşhur kahvelerini denememek olmaz yani. Tam trafiğin kilitlendiği yerde şöyle çok güzel bir kafeterya gördüm. Aynı zamanda pastaneymiş. Bir tane yumurtalı kahvemi alıp yukarıya atacağım kendimi. Kimsenin olmaması çok iyi oldu. Rahat rahat videomuzu çekeriz burada. Şimdi şöyle hemen yumurtalı kahveme bakacağım ben. 45.000 donkmuş dostlar. Bir tane alın bakalım. İçeriye bakar mısınız bu arada arkadaşlar? Çok güzel bir yermiş ya burası. Hanoi'nin tarihi fotoğraflarını koymuşlar. Eski halleri var Hanoi'nin. Bir kat daha var zannedersem yukarıya doğru. Çok hoşuma gitti ya. Bakın ufak bir Budist sunağı da yapmışlar burada. Hem kendi kültürlerini koymuşlar hem o mimariyi sonuna kadar yansıtmışlar. Gerçekten çok güzel bir kafeterya. Manzaramız da bu şekilde. Hanoi sokakları ayaklarımızın altında. Manzaram şu anda gerçekten çok güzel. Hanoi'deki o trafiğin akışını, hayatın akışını izlemek çok hoşuma gidiyor. Böyle bir kafeteryada şimdiye kadar bir haftadır niye oturmamışım diye düşündüm açıkçası. Gözlerinizi kapatın. Ne bileyim kafanızı dinleyin biraz. Bu korna sesinde ne kadar dinlenir bilmiyorum ama bir izleyin insanları, hayatın o koşturmacasının akışını. Geldiğinizde bir görün bence Vietnam'da. Kahvem geldi dostlar şimdi. Biraz korktum açıkçası ben bunu görünce çünkü yumurta bayağı üstte kalmış yani şu yani ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum bunun. Şuna bakar mısınız? Of. Biraz korkuttu beni. Ben niye her bölümde böyle farklı bir şey denemek zorundayım ya? Ağlayacağım gerçekten. Her yeni ülkeye gittiğimde ben niye bu zulmü kendime yapıyorum? Yenmez dediğim, içilmez dediğim çok şey yedim içtim, o yüzden bir şey demiyorum. Ama bu nasıl içiliyor bilmiyorum şimdi. Üzerini yiyor muyuz acaba? Güzel bu arada arkadaşlar. Çok güzel bir şey bu. Oha çok güzel bir şey bu. Bıyıklarıma doğru resmen yumurta aktı. Arkadaşlar bayağı güzel bir şeymiş bu aslında. Aşırı şekerli. Yani bayağı bir şeker var içinde. Bu ne kadar devam ediyor bilmiyorum bu arada. Dibine kadar mı böyle acaba? Hepsi mi böyle? Sanki bütün kahve böyle gibi. Evet ya bu kahve değil gibi yani. Bakar mısınız? Görüntü için özür diliyorum. Ama tadı enteresan bir şekilde güzel yani. Yumurtalı kahve hiç güzel bir şey çıkacağını düşünmemiştim. Bir karıştıralım şöyle ne olacak merak ediyorum. Biraz daha böyle akışkan bir hal aldı karıştırdıkça. Bir tadına bakacağım şöyle şimdi. Oo çok şekerli. Abi o kadar şekerli ki yani yarım kilo şeker var gibi tadı içinde. Of. Boğazım yandı. Boğazım yandı şu anda baya. İyice bir karıştırdım tekrardan. Of. İçilecek gibi değil. Çok kötü. Çünkü aşırı şekerli. Ya ben herhangi bir insanın şunu zevkle içebileceğine inanmıyorum. O kadar tatlı ki. Şeker oranı o kadar yüksek ki. Hayatınızda içtiğiniz en şekerli şeyi düşünün. Ondan bir 10 kat daha şekerli olabilir. Gerçekten insanı şeker hastası yapar bu. Yüzümün rengi değişti resmen denedikten sonra. Yok yani. Normal değil.
Yumurtalı kahveyi nasıl içiyorlar diyordum ben. Böyle içiyorlarmış. Yumurtayı belli ki blenderdan geçiriyorlar. Tamamen köpük oluyor ve şekeri basıyorlar ama kesinlikle çok az şekerli istiyorum diye söyleyin çünkü içilecek gibi değil arkadaşlar. Şu bu arada bu şekilde 45.000 Vietnam dongu, yani 2 dolardan daha az yapıyor. 1,5 dolara falan geliyor. Yani fiyat olarak çok uygun ama tad olarak çok iyi bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim. Evet. Tekrardan dışarıya attık kendimizi. Ara verdiğiniz anda şu kaosa bir 5-10 dakika bir yerde oturduğunuz anda bir bocalamaya başlıyorsunuz tekrardan kendinizi sokağa atınca. Çünkü gerçekten çok alışılagelmişin dışında bir düzen var. Konuşamıyorum bile bakın. Şimdi burada benim gitmek istediğim bir nokta vardı geldiğimden beridir. Oraya doğru bir gideyim istiyorum. Biraz sakin bir yere geçince bir mototaksi çağıracağım ve mototaksiyle basalım gidelim istiyorum. Bakalım farklı bir kısmına doğru şehrin. Devasa bir Vietnam bayrağı dalgalanıyor. Vietnam bayraklarını ve komünizm bayraklarını her yerde görüyorsunuz ya, şehrin içerisinde. İnsanlar ülkeleriyle çok gurur duyuyor olsa gerek çünkü bu kadar çok bayrağı bilmiyorum en son nerede, hangi ülkede bir arada görmüştüm. Bakın hatta bayraklı tişörtler bile satılıyor şurada. Tişörtün üstüne Vietnam bayrağını basmışlar. Bayrağını seven bir toplum var ya, çok net bir şekilde. Binalara bakar mısınız bu arada? Tam dediğim gibi Fransız sömürgesi döneminden kalma binalar. Oldukça eski ve bakımsız duruyorlar ama halen daha mimari olarak da güzel duruyorlar aslında. Yani Asya'ya ait bir mimari olmadığını şu evlerin çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama bir yandan da böyle eski püskü, ne bileyim daha geri kalmış bir ülkede olduğunuzu da hissediyorsunuz. Hanoi'nin şu sokaklarında yürümek gerçekten farklı bir hissiyat. İlk geldiğimde gözüme çok tuhaf gelmişti. Şu binalar, çevre, bir yandan Güneydoğu Asya'dasınız ama bir yandan da çok eski Fransız mimarisinden evler görüyorsunuz falan. Şimdi arkadaşlar ben burada Grab uygulamasından bir tane mototaksi çağırdım. Dedim Vietnam trafiğini bu kadar gösterdim, kaosundan bahsettim. Bir de motor yolculuğu yapalım. Aslında burada çok meşhur bir yer var gitmek istediğim. Tren Sokağı. Daha önce ben gittim ama videoda gitmedim. Ama dedim ki şimdi oraya gitmeyeyim çünkü zaten kafeteryalarda oturduk. Orada da genelde kafeteryalar falan var. Farklı bir yere gidelim ve daha önce gitmediğim bir yere götüreceğim sizi. Şöyle 4 yol ağzında bekliyorum resmen. Motorum birazdan gelecek. 1 dolardan daha az bir paraya götürecek beni ve gideceğimiz yol yaklaşık 2 kilometre. 21.000 Vietnam dongu bakın. 26.000 1 dolar yapıyor şu anda. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz fiyatları. Bakın şunu göstereyim. Yine burada kıyafet satan bir nokta. Şöyle Kim Jong-un tişörtleri var abi. Çok iyi ya. KFC gibi yapmışlar. Hemen altında da Donald Trump'ı koymuşlar bu şekilde. Vietnam şapkası geçirmişler kafasına ve küpeleri de Amerikan bayrağıyla Vietnam bayrağı. How much t-shirts? 150. 150'ymiş arkadaşlar bu tişörtler. Yani 6 dolar falan yapıyor. Cheaper. This one communism t-shirt. Evet, benim motor buradaymış dostlar. Okay, hello. Kask önemli. Kaskımızı takalım. Kaosun içerisinde ilerleyelim bakalım ya. Şu kaosun verdiği enerji bambaşka arkadaşlar. Ben de bilmiyorum siz ne hissediyorsunuz ben buralarda gezerken ama ya Japonya çok güzeldi. Mükemmel bir ülkeydi. Gerçekten bulunduğum en güzel ülkelerden bir tanesi. Ama şu kaosla bir yandan özlüyor ya insan. Ya 3-5 gün bile olsa bu kaos iyi geliyor. Tabii fazlası zarar yani. Fazlası sizi yoruyor. Ama birkaç gün gelip bu kaosu yaşamak,
tekrardan böyle hayatın çok yoğun aktığı bir yerde bulunmak size iyi geliyor. Şöyle bir ortamı bir daha nerede görebilirsiniz ki? Ben böyle düşünüyorum yani en azından. Tadını çıkartmak gerek. Hanoi trafiği bambaşka gerçekten. Yani bu ülkenin trafiğinde görmüş olduğunuz manzaralar çok farklı. Ben Vietnam'a ilk geldiğimde motor satın almıştım arkadaşlar 250 dolara ve Vietnam'ı motorla gezmiştim. Hanoi'den önce Vietnam'ın kuzeyine Sapa'ya, oradan Haciang'a, oradan Cao Bang'a, oradan Çin sınırında bir şelaleye, sonrasında Halong Bay'a, birçok şehrini yaklaşık 3 hafta boyunca motorla gezmiştim. Ve hayatımda ilk kez Vietnam'da ben motorda oturdum. Yani motorda arkada bu şekilde bile oturmamıştım. Sadece bir kez 14-15 yaşındayken bir 10 dakikalığına babamın arkadaşının motoruna binmiştim ve onda da neredeyse ağlayacaktım korkudan. O kadar çok korkmuştum yani. Hani motorda uzun süreli oturmuşluğum bile yoktu. Ve geldim ikinci günümde henüz burada motor satın aldım. O şekilde ülkeyi gezdim. 3 defa büyük kaza atlattım. Acayip bir macera yaşamıştım ama o anılar benim için bambaşka bir yerde. Yani hayatımın belki de en renkli zamanlarıydı. Gezi hayatımın en güzel günleriydi. Vietnam henüz benim ikinci ülkemdi. O yüzden bu ülkenin yeri bende çok farklı. Şu korna sesleri bazen terapi gibi gelebiliyor bana. Çünkü anılarımı hatırlıyorum ya. Şu sokaklarda motor sürerkenki halimi hatırlıyorum. Henüz daha 18 yaşında olan bir fırlamanın bu sokaklarda nasıl gezdiğini, nasıl hunharca, çılgınca motor kullandığını, o deli cesaretimi hatırlıyorum. Vietnam benim için bana yaşattıklarından dolayı çok özel bir ülke. Yani yıllar sonra, yaklaşık 7 yıl sonra bu ülkeye geri gelmek bende çok farklı hissiyatlar uyandırdı. Eğer ki hava düzelirse, hava durumu el verirse tekrardan bir motorla gezmek istiyorum. Anılarımı yad etmek, size de güzel içerikler çıkartmak istiyorum. Motorun üstünde giderken bir anılarım canlandı şimdi. 6,5-7 yıl öncesini düşününce bir duygulandım. Gözlerim doldu, tuhaf oldum. O zamandan bugüne halen daha geziyor olmam ve tekrar burada olmam çok acayip bir şey, dürüst olmak gerekirse. Ve gerçekten o eski halimi düşününce, o deli cesaretimle burada motor alıp sürerek gezdiğim günleri düşününce bir duygulandım gerçekten. O zamanlar YouTube yapmıyordum. Sadece çok kısa videolarım var kaydettiğim. Çok kısa kesitler var böyle hayatımdan. Ama o kesitleri izlerken bile böyle şuradan gözyaşlarım dökülüyor resmen. Belki bırakırım buraya bir iki kesit dostlar. Dünya turundaki ikinci ülkem ve en özgür olduğum ülkeydi. Özgürlüğümü iliklerime kadar hissettiğim bir ülkeydi Vietnam. Tekrardan bu sokakları geziyor olmak, bu şekilde sizlere içerik üretiyor olmak, bu sefer sizin de bunları paylaşabiliyor olmak gerçekten çok farklı bir hissiyat. Bambaşka bir his yani. Ve arkadaşlar şu geldiğim tapınağın güzelliğine bakar mısınız ya? Vietnam bayrağı, Çince yazılar. Çok ayrı, çok muhteşem bir pagodaymış. İçeri geçmeyeceğim buradan. Çünkü içeride zaten çekim yapmanız yasak ve Japonya'da çok fazla tapınak gezdim. Yani o kadar çok tapınak gördüm ki Japonya'da. Bugün tekrardan ikinci bir tapınağın içerisine girmeye gerek yok. Ama yakın çekimlerini ben buraya ara görüntü olarak bırakacağım. En azından uzaktan nasıl gözüktüğünü siz de görmüş olursunuz. Güzel bir tapınak. Gerçekten güzel. Ama çok ufak bir noktaymış arkadaşlar. Şurayı göstereceğim size. Muazzam bir göl manzarası var. Çok büyük, farklı bir gölün yanına geldim burada. Ve şurası ağaçlarla kaplı yemyeşil bir nokta. Bir karşıya geçelim.
etrafı doyasıya göstereceğim size. Vietnam, yapma böyle şeyler. Alışık değiliz biz. Yaya geçidi, trafik ışıkları falan. Kırmızı yanmış bu arada ben geçerken. Böyle şeylere alışık değiliz. Vietnam'a, Hanoi'ye daha doğrusu çok fazla trafik ışığı yapılmış. Ben 6-7 sene önce geldiğimde yoktu. Çok nadir görüyordunuz yani. Olanlar da çalışmıyordu doğru düzgün. Bakın, otomat gördüm. Japonya sonrası gördüğüm, karşılaştığım ilk otomat olabilir büyük ihtimalle. Arkadaşlar, yemyeşil bir noktadayız şu anda. Ve şu manzaranın güzelliğine bakın şimdi. Hafif puslu bir hava var. Bu yüzden çok net belli olmayabilir kamerada belki o görüntü ama ya gerçekten şehir manzarasıyla beraber birleşince şu göl inanılmaz bir hal alıyor ya. Bakın şimdi. O kadar büyük ki resmen tüm şehri çevreliyor. Bye bye. Bye bye. Vietnamlar kafa adamlar ya arkadaşlar. Az önce tam duruyordum, abinin çok güzel bir kamerası var. Canon büyük bir kamerası var. Fotoğrafımı çekti. Sonra baktım çekiyor fotoğrafları. Ya dedim ne kadar satıyorsun? Fiyat söylemiyor. En son WhatsApp'ıma gönderdi fotoğrafları. Hala fiyat söylemiyor. Dedim herhalde gönlümüzden ne koparsa bir şey vereceğiz. Fotoğraflar da çok güzel, hoşuma gitti. Sonra 50.000 dong vermeye çalıştım. 2 dolar yapıyor yaklaşık. Dedi yok dedi, 650.000 dong. Hesap makinesinden yazdı böyle. Dedim vermem. Sonra bir anda 650'den 200'e düştü. Sonra 100'e düştü. Sonra dedi tamam 50'yi ver. Vietnam'da böyle işliyor yani sistem arkadaşlar. 650'den açıp 50'ye bırakabiliyorlar size. Ya gerçekten fiyat algınız tamamen yok oluyor burada. Hani şu anda diyorlar ya Türkiye'de fiyat algımız yok oldu. Vietnam çok ayrı bir seviye bu konuda arkadaşlar. Yani kıyaslamak için söylemiyorum. Ya değerinin ne olduğunu bilmeniz imkansız çünkü herkes turiste 10 katı fiyat söylüyor, 20 katı fiyat söylüyor. Çok acayip bir durum var ya. Manzaram bu şekilde bu arada. Hanoi gerçekten güzel bir şehir. Çok farklı yüzleri olan bir şehir arkadaşlar. Ve şehrin içerisinde çok fazla göl var bu şekilde. Vietnam'ın kuzeyi çok fazla yağış alıyor arkadaşlar. Yani ben de bundan nasibimi aldım geldiğimden beri. O yüzden özellikle Hanoi'nin içerisinde çok fazla göl var bu şekilde. Gölleri her yerde görebileceğiniz bir şehir. Bakın balık tutuyorlar. Hello, how are you? Good. Hello. Fishing. Where are you? Türkiye. Turkey. Turkey. Türkiye. Türkiye. Vlog. Vlog, YouTube. Manchester. Yeah. Ronaldo. Manchester United. Messi. Ronaldo. No, no, Beckham. I show you. Look, David Beckham. David Beckham. Yeah, David Beckham. What is your name? Idol. YouTube. YouTuber. Yeah, YouTuber. Tùng xin kênh YouTuber. Like cái phố. Anh. Bakın şu oltalarla balık yakalamaya çalışıyorlar. Daha yeni başlamış arkadaşlar. Çok sıcaklar ya. Okay, nice to meet you. Goodbye. Your name? Thank you. What's your name? Your name? My name. My name Tiến Dũng. Benzu. Furkan. 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 No. Okay. Okay, nice to meet you, bro. Bye. Bye bye. Yes, bye. Bakın burada da yine abiler balık tutuyorlar. Çok büyük balıkları çıkarttıklarını gördüm ben buradaki göllerden daha önce. Bakıyorum o yüzden tutan olacak mı diye ama. Hello. İnsanlar çok güler yüzlü, çok sıcakkanlılar. Güneydoğu Asya'ya dair en sevdiğim şey bu ya. Yani herkes kendi halinde, kimsenin kimseye bir zararı yok.
Az önce gittim mesela, ortak dilimiz yok. Hiç İngilizce bilmiyorlar. Adın ne diyorum onu bile anlayamıyor çocuk ama ne kadar güler yüzlü, ne kadar iyi karşılıyor. Bu kadar yıl gezdikten sonra benim için artık gezdiğim bölgenin, yörenin insanı gerçekten çok önemli. Artık buna değer verdiğimi fark ettim. Dünyanın en güzel ülkelerinden bir tanesinde, ne bileyim, en güzel doğalardan, şehirlerden bir tanesi de olabilirsiniz. Ama oranın insanı kötüyse gerçekten gittiğiniz yer çekilmiyor. Sadece az önce şunu düşündüm. Daha birkaç ay önce Afrika'daydım ve Afrika'da ortak dilim olmadan insanlara bu şekilde kamerayla yaklaştığım zaman yani böyle korka korka yaklaşıyordum. Sürekli ya para soruyorlardı ya rahatsız edici bir şeyler söylüyorlardı. Çok fazla üzerime geliniyordu ve gerçekten insanlarla diyalog kurmak çok zordu. Ama Güneydoğu Asya'da gerçekten ya şeker gibi insanlar ya. İnsanlar o kadar tatlı ki arkadaşlar, anlatamam size. İlla ki burada da size fiyatı yüksek söylüyorlar. Ne bileyim, sizi dolandırmaya kalkan da illaki olur. Ama toplumun geneli gerçekten çok iyi ve kimse sizin canınıza malınıza kastetmiyor. Bunu çok seviyorum burada. İnsanların güler yüzlülüğü, sıcakkanlılığı ve şu doğa benim deneyimimi çok farklı bir seviyeye getiriyor buralarda her zaman. Ne diyeyim o zaman dostlar? Güneydoğu Asya'ya tekrardan hoş geldik. Uzak Doğu'dan, Japonya'dan Vietnam'a hoş geldik. Bir süre buralardayız artık. Buraların tadını çıkartacağız. Yeni ülkem Vietnam. Güzel insanlarıyla beraber Vietnam'ın ve şu doğanın, şehrin, ülkenin tadını çıkartalım bakalım artık. Teyze bisikletiyle gidiyor, bakar mısınız? Evet, buraya kadar güzel, keyifli bir video oldu bence dostlar. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Burada artık videoyu kapatmak istiyorum. Çünkü göreceğimizi gördüğümüzü düşünüyorum. 1 saatten uzun süren bir çekim oldu benim için de. Yani bayağı detaylıca göstermiş oldum Hanoi'yi size bence. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere dostlar. Bu arada gölün diğer tarafı buradan bile çok daha güzelmiş. Yani çok güzel bir manzara var öbür tarafta. Ufak adacıklar falan var böyle üzerinde. Doğası muhteşem olan bir ülkedeyiz artık. Takipte kalın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Vietnam videoları gelmeye devam edecek.